Merhaba, ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, biraz bekleyelim, arkadaşlarımız da toplansınlar. Evet, 2 gündür sizlerle tam iletişim kuramıyoruz. İnşallah bu videomuz içerisinde şimdi görüntüyü net bir şekilde alırız. Sizler de görüntüyü net bir şekilde alıyorsanız bildirirseniz sevinirim. Evet, Gülnaz bu arada hoş geldin. Evet, arkadaşlarımız da yavaş yavaş geliyor. Fatih Keleş, Buhran'la birlikte diyor kıtlık gelecek gibi diyor. Evet, kıtlık beklentimiz var Fatih. Dünya genelinde tedarik zincirlerinin kırılmasıyla birlikte maalesef ki evet kıtlık dönemlerinin de başlayacağı bir yıl içerisine girebiliriz. Bütün uzmanların yaptığı uyarılar da hep bu yönde. Bizler de bunları sizlerle birlikte zaten takip ediyoruz. Evet, şu an ben görüntüye baktığımda herhangi bir şey yok. Görüntü net bir şekilde yansıyor ekrana. Seste herhangi bir bozukluk var mı arkadaşlar? Ali Ermek selamlar demiş. Evet, iyi akşamlar. Ersin Yılmaz iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Evet, seste ve görüntüde herhangi bir bozukluk var mı arkadaşlar? Sizlerde. Caner Kaplan benim şu an 17.000 zararım var demiş. Satmıyorum, bekliyorum demiş. 13.90. Evet, Osman Atılgan ses iyi. Ne? Evet, Hasan Bey beni uyardı. Seste ve görüntüde netlik varmış zannedersem. Evet, ses süper, yayında süper. Evet sevgili dostlarım, şimdi kanalımıza bir beğeni atarsak kanalımızın yayınının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabiliriz. Muhammed ses iyi demiş. Teşekkürler. Evet sevgili dostlarım, büyük çöküş. Evet, dünya genelinde büyük çöküş, enflasyon genelinde başlayan büyük bir çöküş yaşanmakta. Büyük bir çöküşün belirtilerini zaten Çin tarafında bizler görmekteyiz. Çin tarafındaki kapanmanın sebebi 1 milyar 400 milyon nüfusuna sahip olan Çin'in vatandaşlarını belki de ilerleyen günlerde doyuramama korkusundan kaynaklanabilir. O yüzden bizler de bu tedarik zincirlerinin kırılmasıyla birlikte gıda tarafında oldukça baskılı bir döneme girebileceğimizi düşünmekteyim. Doları bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendirelim. Özellikle dolar TL kurunda yukarı yönlü atakların hangi seviyelere doğru olabileceği, hangi seviyelerin bizler için kritik olabileceğini değerlendirelim. Gram altın değerlendirelim. Gram gümüşü değerlendirelim. Ons altın ve ons gümüş değerlendirelim. Karışık bir şekilde yapalım. Henüz daha grafiklerimiz tam oluşmadı arkadaşlar. O yüzden Investing üzerinden sizlere seslenmeye çalışıyorum. Dolar grafiğini açtık. Dolar grafiği üzerinde de yayınımıza devam edelim. Bu arada karışık sorularınızı cevaplayacağım. Bunlarla ilgili altın, dolar ve gümüşle ilgili bana soru sorabilirsiniz. Ben de sizlere burada kritik seviyelerimizi belirtmeye çalışacağım. Enflasyon verileriyle birlikte dolar TL kurunda gene aşağı yönlü bir hareket izledik. Fakat bu aşağı yönlü hareket dolar kurunda maalesef ki fazla kalıcı olamadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolar TL kurunu tekrardan yukarı attı. Bizlerin sizlerle birlikte takip etmiş olduğu en önemli destek seviyemiz her zamanki gibi 13.29 seviyesinde bulunan destek seviyesi. Bu bizim için önemli. Dolar kurunu takip eden arkadaşlar için de önemli bir seviye. Çünkü biz bu seviye üzerinde kaldıkça buranın ilerleyen günlerde ve haftalarda kuvvetli bir destek halini alması durumunda bizlerin ana hedef olarak belirlediğimiz nokta ilk etapta dolar kurunda 16 TL gibi yukarı yönlü bir hareket başlatabileceği yönünde. Ayrıca şurada bir oluşan formasyonumuz mevcut. Buradaki formasyonun da yukarı yönlü kırılması durumunda arkadaşlar tekrardan 16 TL'ler civarına doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Burada dikkatle takip etmemiz gereken en önemli seviye şuradaki 14 seviyesi arkadaşlar. 14 seviyesinde Merkez Bankası bir defansif hareket olayı içerisinde dolar TL kurunu bu seviye ve bu seviyenin altında 12.05 band aralığında benim gördüğüm kadarıyla tutmak isteyen bir Merkez Bankası da mevcut. 14 TL ilerleyen günlerde kırılabilir mi? Evet, burası ilerleyen günlerde kırılabilir arkadaşlar. Bunun için
Önümüzde birçok sebep var. Özellikle elektrik, biliyorsunuz elektriğe, doğalgaza ve köprülere büyük zamlar geldi. Gıda tarafına, sigara tarafına büyük zamlar gelmiş oldu. Bunları zaten sizler de basından takip ediyorsunuzdur. Buradaki enflasyonist baskı aşağı yönlü düşürülebilir mi? Şu an itibariyle ben e, izlediğim kadarıyla arkadaşlar buradaki enflasyonist baskının aşağı yönlü kısa zaman içerisinde düşürülebilme gibi bir imkanının olmadığını düşünmekteyim. Bunun için bazı girişimler yapılabilir fakat bu girişimler kısa vadeli girişimler şeklinde olmaz. Yani piyasaya yansıması kısa vadede olmaz. Bunun için üretimin desteklenmesi şart. Fakat üretimin desteklenebilmesi için de Merkez Bankası kasalarımızın dolu olması da şart. Bu da bilinen bir gerçek. E, Hükümet tarafına baktığımız zaman zor günler yaşayan bir hükümet maalesef ki görüyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde toparlanma olur. Bu toparlanma sürecine girmemizle birlikte dolar TL kurunda aşağı yönler tekrardan yaşanır. Bunun şeklindeki temennilerimiz çok fazla. Fakat enflasyon verilerine baktığımız zaman bir 10. ayda TÜİK verilerine göre konuşuyorum. 10. ayda bir 19.89'luk verimiz vardı. TÜFE'de 2.39'luk bir açıklama. 11. ayda gene 21.31 seviyesinde TÜFE. Aylık bazda 3.51 civarında bir artış. Aralık ayına baktığımızda 12. ayda bir 36.08'lik bir artış. Bu da aylık bazda gene baktığımızda 13,58 seviyelerinde çıkan bir enflasyon. Bu kadar yüksek seviyelerde çıkan bir enflasyonla mücadelede bir o kadar zor olacaktır arkadaşlar. Çünkü halkın öncelikle üzerindeki bu harcama baskısının bir nebzede olsa azalması lazım ki bir üretim tarafına dönebilsin. Yani parasını yatırıma aktarabilsin. ENAK tarafından gene enflasyon oranlarına baktığımızda ENAK'ın açıklamış olduğu enflasyon verileri ise %82.81 civarına dayanmış durumda. Yıllıkta baktığımız zaman ENAK %82.81, TÜİK'in açıkladığı verilerde 13 aylık bazda 58, yıllık bazda ise 36.08'e denk gelen bir enflasyon verisi. Şimdi bu doğrultularda dolar TL kurunda aşağı yönlü hareket beklentisi nasıl olabilir? Yıllık bazda gene baktığımız zaman %40 yıllık kapanışın üstüne koyacak bir dolar TL kuru hesaplandığı zaman ilerleyen günlerde dolar TL kurunu özellikle zor günlerin bekleyeceği de unutulmamalı arkadaşlar. Evergrande krizine Çin tarafında baktığımız zaman burada Çin hükümetinin piyasaya likidite sağladığı görülmekte. Bu da kısa süreli Evergrande krizinde bir rahatlanma, emlak tarafında özellikle bir rahatlama. Bu rahatlama ile birlikte de dünya üzerine yayılan bir kriz şeklinde yansımamış durumda. Evet, grafik üzerinde de çizdik. 14 TL'ler civarında burada biz merkezi bekliyoruz. Yani merkez burada şu an konuşlanmış durumda. Buranın üstüne yaklaşıldıkça buradan ufak ufak müdahaleler yapılıyor. Fakat Merkez Bankası'nın eline baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın elinde azalan bir rezerv, DTH tarafına, döviz tevdiat hesaplarına baktığımız zaman da bir döviz tevdiat hesaplarında yukarı yönlü hareket maalesef ki halkın tekrardan, vatandaşın tekrardan bir dolarizasyon süreci içerisinde olduğunu da görmekteyiz. Bu 14 TL ne kadar dayanabilir? Yukarı yönlü kırılmaz ise buradaki hareket böyle yatay bir şekilde gider ama ilerleyen günlerde bu 13.29 üzerinde kalındıkça yukarı yönlü ilk etapta yukarıda bir 15.50 bölgesi ve 16 bölgesine doğru tekrardan ataklar dolar TL kurunda görebiliriz arkadaşlar. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gereken bir seviye bu 13.29 seviyesi. Bu bizim için çok önemli. Çünkü buradaki EMA değerlerine göre baz alıp bir Elliott çalışması yaptığımız zaman
13.29'da büyük bir savaş, büyük bir burada Merkez Bankası ile piyasalar arasında büyük bir savaş olacağını sizlere zaten bildirmiştim. Ve dediğim gibi de tam bu seviye üzerinde yukarıda kalma mücadelesi ve bu seviyenin aşağısına düşürebilme mücadelesi Merkez Bankası tarafından da veriliyor. Ama 13.29 altında 12.80, 12.48 destek bölgelerine doğru aşağı yönlü hareketler görülse de burada kalıcılık olamıyor ve yukarı yönlü tekrardan hareketler gerçekleşiyor. Bunları da takip ediyoruz. Sizler de zaten günlük kapanışları takip ediyorsunuzdur. O yüzden ben dolar TL kurunda her 13.29 üzerindeki kapanışlarda teknik olarak bir 15.50-16 denemesine doğru dolar TL kurunda ataklar beklerim. Cuma günü TDI verileri açıklanacak. Bu da önemli. Bunu da dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Tarım dışı istihdam verileri. Bunları da gene takip edeceğiz. Bu açıklamalara da bakacağız. Altın tarafına özellikle baktığımız zaman altın tarafında gram altın takip eden arkadaşlar için önemli seviyelerimiz vardı. Ve bu gram altındaki önemli seviyeler şu an itibariyle baktığımızda 798 civarlarında bir gram altın takip ediyoruz. Gram altında bizler için ne dedik? En önemli bölge 773 bölgesi. Gram altıncılar 773 bölgesini takipte kalsınlar. Artık 773 bölgesi de kuvvetli bir destek görevi görmeye başladı çünkü. Bu destek bölgesi üzerinde gram altında ilerleyen günlerde 933 seviyesine doğru yukarı yönlü ataklar görülecektir. Benim düşüncem bu yönde. Çünkü ons bazlı altında hareketler devam ediyor. Fed'in ayrıca enflasyon verileri, ABD enflasyon verileri de var. Onlar açıklanacak. O verilerin de yüksek gelmesi ihtimaliyle birlikte Fed'in elinin de zorlaşabileceği bir döneme giriyoruz. Varlık alımlarını Mart ayında sonlandırmayı düşünen Fed belki de bunları daha da erken bir seviyeye çekebilir. Fakat faiz artışlarının dünya genelinde de artık bir hız kazanacağı 2022 yılının oldukça zor geçeceği bir yıl olacağını ben düşünmekteyim. Dolar tarafında yön hala yukarı gibi gözükmekte teknik olarak baktığımız zaman ve verdiğim seviyeler dikkatle takip edilmeli. Gram altın 723 seviyesi oldukça önemli bir seviye, önemli bir destek. Yani bu seviye altında bir kapanış olmadığı müddetçe uzunda takip edenler için gram altını söylüyorum. Olmadıkça gram altında da 835 ve yukarı yönlü 933 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareket hala beklentim dahilinde arkadaşlar. Gümüş tarafına da şimdi geçeriz. Dolarla ilgili hem sorularınız varsa onlara da bakalım. Seda Beşiktaş, millete yön vermeyin demiş. Seda, başka arkadaşlara söylüyorsun herhalde. Recep Topuz, uçak düşer. Bir dakika, Recep'in sorusu vardı. Hasan Bey, Recep'in sorusuna bakalım. Uçak düşer, enflasyon düşer. Hükümet düşer, dolar düşmez demiş Recep Topuz. Arkadaşlar her şey seçim. Seçim zamanı sıkıntılarınız varsa bu seçim döneminde oy kullanmak her vatandaş gibi hepimizin hakkı. Bunu bu tür sandıkta herkes oyunu gösterecek. Kim oyunu kime vermek istiyorsa özgür bir şekilde o yönde kullanacak. Enflasyonun şu an için düşme bir ihtimali var mı? 2022 yılına girdiğimiz şu süreçte biliyorsunuz zamlarla başladık. Bu zamların tabii yansıması da Şubat ayında devam edecektir diye düşünmekteyim. Mahir Şahin, inşaat malzemelerinin her bir kalemine diyor zam geldi diyebilirim. Evet Mahir, maalesef. Zaten inşaat malzemelerine zam geldi mi arkadaşlar? Tepeden tırnağa bütün piyasayı etkiliyor. Bu da zincirleme olarak hepsine tekrardan yansıyacaktır. Şahin Topal, arkadaşlar merhaba, bir zahmet seyreden sayısı ile beğen sayısı arasında 1/4 oranı var demiş. Beğen butonuna basarak katkı sağlamak motive edici olur demiş. Şahin çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, beğen tuşuna dokunursak motive oranımız gerçekten artacaktır. Evet Seda, herkes ekonomist oldu demiş. Seda Bektaş, Beşiktaş. Seda. Caner Kaplan, haftaya 50 lira olur demiş. Of. Yok, o kadar da büyük değil.
Nurullah Kılıç haftaya 12 demiş. Düşüş bekliyor Nurullah arkadaşımız. Evet Hasan Bey, sorular var mı dolarla ilgili? Onları alırsak. Çelik Ferfoş. Gümüşe giriyorum demiş Çelik Ferfoş. Evet. Gümüşün ons tarafında Çelik Ferfoş için bir hemen değerlendirme yapalım. Özellikle gümüşün ons tarafında kısada 24-40 dolar seviyesinde bir beklentim var. Onu aşması durumunda 26 dolarlara doğru gümüşün ons tarafında hareket bekliyorum. Gram gümüş tarafında da beklentilerimiz gene kısada özellikle 9.39 destek seviyesi çok önemli arkadaşlar. 9.39 destek seviyesi dikkatle takip edilmeli. Bu seviye üzerinde kalındıkça yukarıda bir 11.80 denemesine doğru gümüşün gramında yukarı yönlü hareketler beklentim dahilinde. 9.39 ayrıyetten bir stop bölgesi olarak da kullanılabilir. Yukarıda günlükte gene 9.69 önemli bir bölge. Günlük kapanışlarda takip edilecek bir bölge. Daha orta bazlı gümüş takip edenlerin de 9.39 destek bölgesini takip etmelerinde fayda var arkadaşlar. Bunlar önemli, kuvvetli destek oluşturmaya başladılar. Bunların üzerinde her kalış yukarıda tekrardan bizleri 11.70 civarına doğru götürecek bir gümüş akınını başlatacaktır diye düşünmekteyim. Zehra Şahin, altın korumalı hesap hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir miktar TL var. Gireyim mi bu hesaba? Zehra, bu hesaba girip girmemek tamamen sizin elinizde. Sen kendin için faydalı olabileceğini düşünüyorsan tabii ki hesaplara girmenizde herhangi bir fayda yok. E, Bunlar vatandaş için düşünülmüş güzel uygulamalar. Girmek isteyen, değerlendirmek isteyen tabii ki değerlendirebilir. Ben risk almak istemiyorum. Her türlü altın veya dolar düşüşlerinden de etkilenmek istemiyorum. O düşse bile ben aradaki enflasyon farkını kendime alırım, rahatıma bakarım demek isteyenler tabii ki girebilirler arkadaşlar. Niye olmasın? Başkan bugün hep dolar üzerine. Evet, dolar soruları geliyor Hasan Bey, doğru. Yani var. Dolar 25 bulur demiş eski. Gram altında 1500 TL olacak, haberiniz olsun demiş. Sadece biraz sabredin arkadaşlar. Bunu gerçekten çok araştırdım. Ama kesinlikle elinizdeki dövizleri bozmayın demiş eski. Evet, eski. Bu rakamlar olabilmesi için öncelikle beklediğimiz kuvvetli dirençlerin kırılması şart. Uzun vade olarak bakalım bu seviyeler üzerinde yeni fiyatlamaların olabilmesi için yukarıdaki ilk direnç bölgesi olan 18.30'ların yukarı yönlü kırılması gerekli öncelikle. O seviyeler kırılmadığı müddetçe tabii ki öyle çok atıp tutanlara da meal vermeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sizler yatırımcısınız. Bir direnç, kuvvetli direnç üzerinde kapanış olmadıkça bu kadar uzun vadeli yatırım düşünmek sizleri üzebilir. Çünkü her an ne haber akışı olabileceğini ve piyasalara ne gibi haber akışlarının düşebileceğini bilmediğimiz için stop bölgeleri çok önemli. Stop bölgelerine mutlaka riayet edeceğiz. Stop bölgeleri kırılmadığı müddetçe zaten yukarı yönlü hareketlerde herhangi bir sıkıntımız olmaz. O yönleri bekleyebiliriz. Ünal Şahin. Daha sonra soruyor bir soru. Benim notuma bir bak diyor başkan. Ünal Şahin mi? Evet, aşağıda. Onu bulabilir miyiz? Aşağıda Evet, başkan Ünal bunu senin... soruyor. Bunu soruyor. Asgari personel misiniz? Bunu başkası... Yok, Şahin Topal'a sormuş. Bizde değil başkanım. Erhan Aytaç. Nurullah Kılıç. Evet, dolarla ilgili soruları alayım mı arkadaşlar? 13.80 ve 14 bandı tehlikeli demiş. Dikkat edin demiş. Evet, 14 bandı üzerinde çizdiğimiz gibi arkadaşlar. Merkez Bankası orada yatayda bekliyor zaten. Bakın tam şuradaki bant aralığı. Şurada çizelim. Bakın tam şuradaki bant aralığı. 14 TL'deki bant aralığı. Şurada bir oluşum var. Buradaki oluşumun yukarı kırmasıyla birlikte buradaki 16 TL civarına doğru bizler dolar TL'de yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz. Buradaki aşağıdaki kuvvetli destek 12.48 desteğinde. Bunun gene şurada
çizim olarak gösterecek olursak 13.29'da bu hareket yani 13.29 desteği üzerinde durdukça da buradaki hareket yukarı yönlü hareketi yukarıya yönlü tetikleyecektir. Bu risk her zaman vardır. Enflasyon oranlarına gene baktığımızda yüksek enflasyon oranları bu da dolar TL kurunu maalesef ki diri tutmakta. Ayrıca ABD tarafında FED açıklamalarına bağlı olarak da yukarı yönlü globalde dolar endeksini güçlü tutan bir faiz açıklaması. İngiltere biliyorsunuz Merkez Bankası faiz açıklamalarında bulundu. Onlar da gene faizleri arttırıyor. Yakın zamanda Avrupa Merkez Bankası da faiz arttırımlarına başlayacaktır diye düşünmekteyim. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklanacak biliyorsunuz. Bizler bakalım bu Ocak ayı içerisinde tekrardan bir 100 bas puanlık faiz indirimine gideceğiz mi? Bunu da zaten yakinen takip ediyoruz. Değişik bir formül uyguluyoruz arkadaşlar. Bu da piyasaları canlandıracağı şeklinde Merkez Bankası'nın beklentisi var. Düşük faiz oranlarıyla birlikte. Bakalım bu yöntemi izliyoruz. Fakat şu ana kadar baktığımızda bu yöntemin de pek tutmamış olduğu gözükmekte. Bu yöntem tutmuş olsaydı bu yöntemle birlikte faizlerin aşağıya gelme olasılığının yüksek olması şeklindeki bir yorum olsaydı veya bununla karşı bir şeyler görebilseydik bu Merkez Bankası'nın uyguladığı politika tutabilir diyebilirdik ama maalesef ki enflasyona daha fazla dolardaki yükselişin sebebiyet verdiği gerçeği Merkez Bankası bu gerçekle pek yüzleşmek istemiyor. Onlara göre faizlerin yüksek olması enflasyonist baskıyı tetikliyor şeklinde. Bakalım zaman içerisinde neler olacak izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şu an sadece izliyoruz. Başkan bir altın var. Mehmet Gürkan. Arkadaşlar bankanın gram altın alış satış arasında çok fark var. Bir öneriniz var mı diye sormuş. 826'dan aldım. Altın aldım. Bozmaya kalksam makas çok fazla. Evet bu şikayet çok fazla geliyor. Özellikle bankaların makas aralıkları çok fazlaymış arkadaşlar. Bu tür oynaklıkların fazla olduğu dönemlerde maalesef ki bankalarda makas aralıklarını kendilerini korumaya almak amaçlı olarak çok fazla yükseltiyorlar. O yüzden sizler gün içerisinde bankada işlem yapan arkadaşlar gece saatlerinde işlem yapamıyor. Fakat bunun BDDK'nın bu konuyla ilgilenmesi gerekli arkadaşlar. Çünkü neden? Sizler altını ve doları bankadan aldığınız zaman bu kadar fazla makas aralıkları varken almadınız. Şu an satmak isteseniz bu kadar fazla makas aralığından dolayı satış da yapamıyorsunuz. Alım yapmak isteyenler belki de alım yapamıyor. O yüzden buradaki dengenin tüketici lehine de gözetilmesi şart diye düşünmekteyim arkadaşlar. Şenol Bozacı. Başkan dolar 16 yıl görünce bozup 16'yı görünce bozup 11-12 lira düşünce tekrar alım düşünüyorum. İhtimal var mı demiş. Şenol öyle bir ihtimal var ama öyle bir ihtimal olabilmesi için doların 13.29 altında kapanışlara başlaması şart. Yani 13.29'lar altında kapanışlar veya altta 12.48 önemli ve kuvvetli destek altında bir kapanış olmadıkça o ihtimal şimdilik yok. Onun için mutlaka bu verdiğim iki kuvvetli destek altında kapanış görmemiz şart. Teknik olarak bunların altında kapanış görmedikçe yukarıdaki 16 TL seviyesi dolar TL kurunda maalesef ki daha yakın gözükmekte. Tabi teknik olarak ama senin dediğin seviyelerin de gelme olasılığı tabii ki olabilir. Neden olmasın? Ama biz teknik olarak takip ettiğimiz sürece arkadaşlar 13.29 ilk önemli desteğimiz ve onun altında da 12.48. Bizler 12.48 kırılmadıkça stop olmayı şu an için düşünmüyoruz. Bizler için 12.48 önemli bir seviye. Ayşe Erdoğan bu hafta yükseliş devam eder mi demiş. Evet Ayşe gördüğün gibi zaten yükseliş devam ediyor ufak ufak. 14 TL'lere yaklaştıkça burada bir merkezin müdahalesi oluyor. Ufak ufak piyasaya dolar sürümü şeklinde. Bakalım 14 TL'nin üzerine atar orada kalıcı olursa hareket daha da hızlanır. Yukarı yönlü sert hızlanma olabilir. Fakat buralarda bir yatay seyir şeklinde yani 13 lira 14 lira arasında şimdilik bir yatay seyir izliyoruz.
Ünal Bey'in sorusu burada galiba. Ünal Şahin, evet. Ünal Şahin, başkan 200 bin TL zarardayım demiş. İnşallah yakın zamanda zararlarınızdan kurtulursunuz Ünal. Evet, birçok arkadaşımız dediğin gibi şu an zararda. İnşallah yavaş yavaş kademeli bir şekilde bu zararlardan kurtulursunuz. Bu da bir gene ders olsun. Hiçbir zaman yüksek fiyatlardan bir piyasada alım yönüne girmeyin arkadaşlar. Bir düşüşü mutlaka bekleyin, sabırlı olun. Kenan Yörükoğlu 13.60 bugün kapatırsa 14, 17 ve 15.45 yolu gözüküyor mu? Benim için 13.29 yeterli. Yani 13.29 üzerinde kalındıkça o yukarı yönlü fiyatlar benim için geçerli. Fincan kup formasyonu mu demiş Abdullah Doğan. Ee, Evet, burada bir çanak formasyonu mevcut. Bu çanağın da kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü 16 TL civarı giden bir dolar TL kuru izleriz. Ons altındaki artış gramı etkilemez demiş. Dolar daha önemli diyen hocalarımız var. Şimdi şöyle, the most gram altın hem ons bazlı altından etkilenir hem de dolar bazlı altından etkilenir. Onu kim söylemişse iyi söylememiş. Çünkü ons altının yukarı yönlü hareketleri ve dolar TL çarpanı ile birlikte gram altın fiyatı çıkıyor. Yani ons altın fiyatı bölü 31.10 çıkan sonucu çarpı dolar kuruyla çarptığınız zaman buradaki gram altın fiyatını sizler de hesaplayabilirsiniz. Hem ons hem doların yükselişiyle birlikte gram altın ve gram gümüş tarafı çarpı 2 daha yukarıya gidiyor. Başkan, biz faiz arttırımına gider miyiz yoksa pas mı geçeriz? Servet Halat, evet, Servet güzel bir soru sormuş. Biz faiz arttırımına gider miyiz yoksa pas mı geçeriz şeklinde. Haydar Bey, siz ne diyorsunuz? Hasan Bey? Doğru. Hasan Bey de diyor ki evet, normalde olması gereken o. Biz faiz arttırımına gitmemiz veya pas geçmemiz gerekli diyor. Evet, benim düşüncem de Hasan Bey gibi. Bizlerin mutlaka arkadaşlar bu dolardaki volatiliteyi düşürebilmemiz için bir faiz arttırımı veya zaman kazanmak babında da olsa sabit bırakma yönünde hareketlerde bulunmamız gerekli. Fakat Merkez Bankası ve Hazine Bakanı'nın son açıklamalarına baktığımız zaman da tekrardan bir 100 bas puanlık indirime gidileceği yönündeki açıklamalar var. Şimdi böyle açıklamalar geldiği için bizler de ne olacağını bilmiyoruz. Fakat benim hedefim Merkez Bankası'nın 12 puana kadar faizleri düşüreceği yönündeydi. Bunu da hala koruyorum arkadaşlar. Büyük bir ihtimal 12 puan seviyesine gelene kadar faizlerde ufak ufak indirimler hala devam edecektir şeklinde bir yorum yapabileyim. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Siyah abiye bir teşekkür edelim. Seyyah Bey, beğen tuşuna bastım demiş. Herkes bassın bir zahmet demiş. Çok teşekkürler Seyyah abim. Evet arkadaşlar, beğen tuşuna basalım bir zahmet. Önemli bilgiler veriyoruz. Evet, Suat Yıldız. İstanbul'a çok selamlar Suat. Altının gramında durmaya devam demiş. Cumhurbaşkanımın pozisyonumuz değiştirdi. Enflasyon korumalı getirin demiş. Onu alacağım demiş. Evet, Cumhurbaşkanımız yastık altındaki ürünler için getirin. Onları da aynı döviz korumalı mevduat hesabı gibi altın korumalı mevduat hesabına yatırın. Farkını alın. Rahat rahat keyfinize bakın dedi arkadaşlar. Fakat buna da pek katılım yok zannedersem. Ama katılmak isteyen arkadaşlar da katılabilirler tabii ki. Canan Şengül Selçuk geçer mi al dedi demiş 18'den İrem'e. Evet, Canan Şengül. Evet, Selçuk Bey'in de bu aralar biliyorsunuz BDDK ile sorunları var. Onları da takip ediyoruz arkadaşlar. Evet, burada bizler de Selçuk Bey'in arkasındayız. Fahri Yıldız, gram altın ve gümüşte fincan var demiş. Evet, gram altın ve gümüş tarafında fincan oluşumu mevcut. Bu fincan oluşumları ilerleyen günlerde dolar ve gram altın tarafını da etkileyecektir. Evet, başka soru var mı Hasan Bey? Orhan Toprak. Erdoğan. Evet. Orhan, tam okuyacaktım. İyi toparladım. Evet, Erdinç İkbal alım fırsatı hangi bölgeler demiş başkan. Erdinç İkbal. Erdinç, alım fırsatını söyledim zaten. Onu söyledim.
Ben bir kere söylerim alım yerlerini. Bir daha girmem. Evet, o ilk düşüşteki bölgenin alım fırsatı olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Yani şu şekilde söyledim gene. Biliyorsunuz biz hiçbir şekilde kanalımızda al sat tavsiyesi vermiyoruz. Sadece grafik değerlendirmesi yapıyoruz. Bu grafik değerlendirmesine göre sizler kendinize bir yön bulmaya çalışıyorsunuz. Evet, dolar 10-11 civarındayken ben buralardan alabilirim şeklinde yorumum vardı. Evet, ondan önceki en son yaptığım yorumda gene dolar kuru için 5.80'di. Oradan alanlar zaten güzel kazandılar. Ondan sonra bizlerin 7.68'de vardı öyle bir tavsiyemiz. Yani benim kendi adıma alabileceğim seviyeler şeklinde. Bir de en son şu an yaptığım 10-11 aralığındaydı. Onun da değerlendirebilenler değerlendirmiştir diye düşünmekteyim. Evet, Haluk diyor ki kuvvette fena değil diyor. Gece de işlem oluyor. Açıkmış. Bakın arkadaşlar, kuvvette makas aralıkları fena değilmiş. Bir de bakın isterseniz. Sinan Aliplik gram gümüşte alım nerelerden yapabiliriz demiş hocam. Evet, gram gümüşte bizler seviyeleri verdik. Bu seviyeler mesela 773 desteği güzel. Buraya yakın yerler. Gram altında güzel. Ondan sonra gram gümüşte en yakın yerler 9.39 ve 9.69 destekleri üzerinde kalındıkça buralar değerlendirilebilir. Ama tabii bunlar kırıldığı zamanlar arkadaşlar buralardan da çıkmasını bilmelisiniz. Yani bu strateji bu psikolojiyi kaldıracak durumda olmanız da şart. Kendinizde bu psikolojiyi buluyorsanız kısa yönlü alsatlar zordur. İyi bir teknik bilgi ve beceri gerektirir. Bu teknik bilgi ve beceriniz yoksa kısa yönlü alsatlara girmenizi fazla tavsiye etmem ben arkadaşlar. Yatırımlarınızı uzun vadeli düşünmeniz, orta vadeli düşünmeniz sizler açısından her zaman için daha iyi olacaktır. Evet. İrem İrem ne demiş? İrem Reis'e inandım, faizi yükseltmeyeceğim dedi demiş. Faizleri örtülü olarak yükseltti. Evet, maalesef öyle. İrem, biz de reisten böyle bir atak beklemiyorduk. Maalesef ki örtülü bir şekilde faizler sağlı sollu gelmeye başladı. Nazmi dolar 15.50 görmez demiş. Nazmi Mancılık. Evet, Nazmi'nin de düşüncesine saygılıyız. Murat Güngör arkadaşlar dikkat edin demiş. 14 çıkarsa sert düşecek demiş. 12.20 veya 12.40'a müdahale olacak. Evet. Murat Güngör'ün de beklentileri bu yönde. Evet. Kenan Yörükoğlu Heteroktix, botoks hoppa demiş. Müşteriye özel makas veren bankalar var demiş. GD. Evet arkadaşlar, müşteri hizmetlerinizde görüşün. Böyle özel makaslar uygulayan bankalar var. Ben de duydum onu. Zamanında ben de bazı bankalardan bunu alıyordum. Bunu değerlendirebilirsiniz. Mutlaka konuşun. Ticari kredilerin faiz oranları 29.12.2021 itibariyle Mahir Şahin yazmış. %34 olarak güncellenmiştir. Sözde faizi düşürmüşlerdi. Gidişat iyi değil demiş. Mahir Şahin. Evet. Adı bende saklı. Diyarbakır'dan. Başkan altın alınır mı şu an demiş. Evet, adı bende saklı Diyarbakırlım. Ben seviyeleri verdim. Bu seviyelerde değerlendirip değerlendirmemek sizlerin elinde. Ama biz hiçbir şekilde al sat maalesef ki vermiyoruz kanalımızda. Kuveyt Türk iyi demiş. 24 saat makaslar uygun demiş. GDG'de. Onur 1791 33 TL görebilir mi dolar diye sormuş. Evet Onur, belli seviyeler üzerinde kalır ise yukarıları daha da zorlayabilir. Ama öyle bir şu an için 33 TL gibi bir fiyatlar vermek pek iyi olmaz. Pek iyi olmaz. Şu an bizler 12.05 14 TL bant aralığındayız. Bu bant aralığının üzerine çıkışlar hızlandırabilir tabii yukarı yönlü hareketleri. Yatırım tavsiyesidir, beni alın. 2 senede 2 katıma satarsınız demiş Nazmi. Evet, başka sorumuz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş yayınımızı artık kapatalım. Güzel bir yayın yaptık, iyi oldu. Sistemde de bir çöküş yaşamadık.
Evet, Şenol Bozacı'ya son bir teşekkürler demiş. Süpersin demiş. Çok sağ ol Şenol. Siz de süpersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hiçbirinizin zarar görmesini istemiyorum arkadaşlar. O yüzden verdiğim seviyeler önemli seviyeler. Mutlaka dikkat edin. Kanalıma abone olmamış, şu an dışarıdan canlı yayınımızı seyreden arkadaşlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Bekliyoruz da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.